Evet, yolculuğa başladım. Şimdi şehir otobüsleriyle devam edeceğim. Bir yere kadar. Sonrasında otostop çekeceğim. Motosiklette kiralamak istemedim bu sefer. Bir de otostop deneyimi yaşayalım Vietnam'da. Şimdi böyle dar sokaklardan otobüs durağına doğru gidiyorum. Bakın sokaklar böyle çok dar. Burası da bir spor salonuymuş. Karaoke hayatlarının bir parçası burada Vietnamlıların. Aslında dükkanlar da var. Böyle dükkanlar, evler birbirinin içine geçmiş. Khô chứ, nếu mà theo rồi nó khô ron luôn á, nó nát luôn á. Bazen çıkmaz sokağa girebiliyorsunuz. Ancak sonuna geldiğiniz zaman görüyorsunuz bunu. Bir ev ya da bir bahçeyle bitiyor. Trời ơi. Bye nha. Mahalle bakkalı buradaymış. Evet, tam bu noktada otobüs bekliyorum. 4 numara ve 65 numaralı otobüsler gidiyormuş şehir merkezine. Şehir merkezine otostop çekmek zor. Yani kimse almayacaktır. O yüzden bir noktaya kadar şehir otobüsleriyle gidiyorum böyle. Şehir otobüsü son durak olarak burada indirdi. Burası da şehirler arası otobüs terminali. Ve bir otobüs bulabildim. 75 Tonka. Buradan 75 kilometre kadar bir yermiş. 25 kilometre geldim yani şehir otobüsüyle. Otostop çekmeme gerek kalmadı. Şimdi bu otobüste devam edeceğim buradan. Buraya kadar gelebildim. Hemen Mekong'u görüyorum, şurada bir köprü var. Şimdi bilet fiyatlarına bakacağım burada. Burada 3 ya da 4 adet adacıklar var. Onlara tur düzenliyorlar. Tamamen turistik bir yer. En son Mekong Nehri'ni Laos'ta görmüştüm. Orada biraz daha temizdi ama burada gerçekten çok kirli. Bir 5 kilometre yürüdüm otobana doğru. Şimdi bir Vietnamlı beni aldı. Kasabaya doğru devam ediyoruz. İlk otostopumda buraya kadar gelebildim. Çok fazla yürüdüm. Otostop çekerken 10 kilometre kadar yürüdüm. Bu yöne gitmeyecekti ama beni buraya kadar bıraktı. Şu an şehir merkezindeyim. Ben Çe şehri burası. Arkamdaki anıt da şehrin savaştaki dik duruşunu temsil ediyormuş.
Evet, hemen şehir merkezinde böyle ejderha parkı var. Buraya böyle ışıklandırmışlar. Kuyruğu böyle devam ediyor. Bütün parkı sarmış. Burada satıcılar var neşeli. Hello. Hello. Güzel bir park olmuş. Kent merkezinde. Şimdi ejderhanın altından geçiyorum. Çiçeklerle süslemişler burayı. Kent meydanındayım. Şehrin pagodasına geldim. Bakın Ho Chi Minh'in resmi var burada. Ona dua ediyorlar gelip. Çok yerde kilise var. Çok büyük ve görkemli bir şekilde yapılıyor. Ve birçoğu da yeni, bakımlı. Pagodalar biraz küçük kalmış burada. Evet, yeni pagodalarda çok fazla görsellik yok, böyle otantik bir görselliği yok. O yüzden eski gördüklerimi giriyorum, geziyorum. Bana daha ilginç geliyor. Bakın burada bir anka kuşu figürü var. Kaplumbağanın üstüne binmiş bir anka kuşu. Eski olmasına rağmen hala kullanımda. Çatısı çok ilgimi çekti. Bakın çok güzel figürler var çatıda. Biraz zoomlayıp kamerayı onları size göstermek istiyorum. Figürleri çatının hemen arka tarafına yapmışlar. Ön çatıda bir şey yok. Biraz görmesi de zor bir yerde aslında ama oldukça ince işçilik yapılmış. Figürleri görüyorsunuz. Çoğu savaşçı, din adamı figürlerin. Kent meydanındayım. Bakın arkamda bir öğrenci var. Öğrenci anıtı. Çok genç yaşta Yurtsever Gençlik Hareketi'ne katılmış. Yerel komün burada ona anıt yapmış. Çok genç yaşlarda, 18 yaşında öğrenci hareketinin lideri olmuş. 1950 yılında işgalciler tarafından vurularak öldürülmüş. 18 yaşındaki öğrencinin öldürülmesinden sonra Saigon şehrinde işgalci Fransız güçlerine karşı yoğun kitlesel eylemler meydana gelmiş. Vietnam şehirlerinin, kasabalarının hemen hemen hepsinde böyle yurtsever devrimci kahramanları görmek mümkün. Ben Che'de gezerken Vietnamlıların dediği gibi ben Che, turistler ne diyor bilmiyorum ama bir tuğla fabrikası gördüm. Çok eski, tarihi bir fabrika burası. Kentin birçok noktasında böyle tuğla fabrikaları var. Tuğla işçiliği burada çok eskiye dayanıyor. Mekong deltasındaki alüvyonlu topraklar kaliteli kil sağlayarak tuğla üretimi için ideal bir ortam oluşturur. Bölgedeki tuğla fabrikaları genellikle nehir kenarlarına kurulur çünkü bu konum hammadde taşımacılığını ve üretilen tuğlaların sevkiyatını kolaylaştırır. Tuğla yapım yerlerine doğru gidiyor burası. Etrafta çok köpek var. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Turistlerin de çok yoğun bir ilgisi var buradaki tuğla fabrikasına. O yüzden tamamen turistik bir yer haline gelmiş. Bugün aktif olarak çalışmıyor. Vietnamlılar bu tuğla yapma geleneğini Fransızlardan öğrenmişler. Ve burada yıllardır devam etmiş. Bakın tuğla ocakları bunlar. Kubbeli, çok güzel yapılmış. Özel günlerde burada tuğla yapım tekniklerini de gösteriyorlar. Xin chào. Hello. Teyze Vietnamca konuşuyor benimle ama hiç anlamıyorum tabii ki. Xin chào. Thank you. Şirketler falan hepsi duruyor. Eski döneme ait.
Her yerde yerlerde kiremit parçaları var, tuğla parçaları. Eski tuğla fabrikasını gezerken hemen yanında bir atölye var. Hindistan cevizi aromalı keki yapıyorlar burada. Dışında pirinç hamuru var, içinde de Hindistan cevizi var keklerin. Çok da güzel kokuyor içerisi. Hindistan cevizi keklere hafif tatlılık ve benzersiz bir aroma kazandırırken aynı zamanda kekin yapısını da daha nemli ve yumuşak hale getiriyor. Paketleme işi de burada yapılıyor. Kadınlar çalışıyor. Bençe'deki Hindistan cevizli kekleri genellikle sokak satıcıları ve yerel pazarlarda satılıyor. Evet, bitmiş hali bu şekilde. Kokonat keki. Dışında pirinç hamuru var. İçinde de gördüğünüz gibi Hindistan cevizi var. Oldukça lezzetli görünüyor. Hemen denemek istiyorum. Harika. Dışındaki hamuru çok güzel olmuş. Çok lezzetli bir kek. Tam kahvesiyle çok güzel gider. Bençe, Vietnam'ın güneyindeki Mekong deltasında yer alan bir şehir. Vietnam'ın her yerine, hatta Asya kıtasının birçok yerine buradan kokonatlar gidiyor. İnanılmaz bir yoğunluk var yetiştiricilikte. Ve adım attığınız her yerde bir Hindistan cevizi ağacına rastlamak mümkün burada. Çok fazla yoğunlukta fabrika var burada ve Hindistan ceviziyle her şeyi yapıyorlar. Şekerleme, kekler, çikolatalar, her şey burada yapılıyor. Hindistan cevizinin başkenti burası.